Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ramazan Uludağ. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün sizi İzmir'in en güzel sahillerinden biri olan Karşıyaka sahilinden selamlıyorum. Halimden de anlayacağınız üzere saçlarımı kestirdim. Çünkü askere gittim geldim. Saçlarımı kestirmek zorundaydım. Bu videonun başlıca konusu askerlik anılarım, askerliğim nasıl geçti ve bundan sonraki hayatımda neler yapacağım olacak. Haydi videoya geçelim. Bu video biraz hüzünlü olacak çünkü yarın askere gidiyorum ve 3,5 yıldır uzattığım saçlarımı bugün itibariyle kestirmek zorundayım. Daha önceden saçımı açık gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama bu saatten sonra da göreceğinizi zannetmiyorum. Çünkü ilerleyen vakitlerde tamamen 3 numara saçım olacak ve şu gördüğünüz saçım artık kesilmiş olacak. Şimdi Burak'ın yanına gideceğiz, Bostanlı'ya. Burak benim saçlarımı neredeyse 7-8 yıldır kesiyor. Sürekli beraberdik. Ben Burak'la tanıştığımda resmen çocuk gibiydi. Daha doğrusu çocuktu. Yani 15-16 yaşlarında tanıştım ben Burak'la. 7-8 yıldır da beraberiz. Sürekli o benim saçlarımı kesiyor. Satmayı düşünüyorum. Saçlarım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi çıkacağız. Bostanlı'ya gideceğiz. Saat 11'de randevum var. Artık Burak'ın yanında tekrar konuşuruz. Evet arkadaşlar. Bostanlı'dan merhabalar. Burak'ın yerine gelmiş bulunmaktayız. Bay Makas. Burak Bey de oturuyor galiba. Selamünaleyküm. Selam Ramazan abi, hoş geldin. Evet, Burak Bey de burada keyifleniyor. Ne yapıyorsun abi? İyi abi. Buraya geldik. Yaparız. Çay içeceğiz mi? Bak nasıl mutlu bak. Nasıl mutlu bak. İçeriz ya çay. Geçin Yok değil mi müşterin? Yok. Neyse. Biz kesime girdiğimizde tekrar görüşürüz. Bir de Burak Bey'in dalga konusu olduk ya. Şuraya bak. 3,5 yılın ardından. Son kez dokun istiyorsun. Yok ya saklayacağız ya zaten. Toka çöp olabilir sıkıntı. Yok şimdi saklayacak ya onun için olunca. Dur oğlum besmele çek lan. Bak. Hadi ibnelik yapma hadi. Zaten içim kan ağlıyor. Şuraya bak dükkan seferber oldu ya. Bu zevk çok farklı bir zevk ha. Yapacak bir şey yok abi ya. Oğlum o saçı alacak adam nasıl kullanacak ki o saçı ya? Kullanırlar. Bak böyle. Dört kucağına. Bol bol bak şimdi. Nasıl oldu Mehmet? Oğlum bu ne lan? Şey gibi. Kurbanlık kesince kelleyi alırlar böyle ya. Pardon, tanışıyor muyuz? En son kendimi bu şekilde ne zaman gördüm? 2016 veya 2017. Sen beni en son ne zaman gördün bu şekilde? Hatırlamıyorum. Kaç yıl oldu? 7-8 yıl oldu bak. Yer yaptığı için. Şu an hala sanki böyle saçım varmış gibi geziyorum ya kendimi. Sakalları da keseyim mi? Yok be evde keselim sakalları. Hem bir tıraş olurum bakalım nasıl oluyor. İlk defa tıraş olacağım daha. Daha hiç tıraş olmadım jiletle. 27 yaşındayım. Daha hiç jiletle tıraş olmadım. Dudağım kurudu lan normal mi? Hı? Dudağım kurudu normal mi? Tansiyon düşüklüğü yapar. Çok mu kötü lan? Mehmet niye öyle bakıyorsun oğlum? Kafada Dedüblüman şarkısı çalıyor. Ne çalıyor? Dedüblüman şarkısı çalıyor senin kafada. O şeyin klarnetin girdiği yer var ya, orası çalıyor şarkı.
Gülme oğlum bak zaten sinirliyim. İstiyorsanız bir sinir basıyor. Sırtım terledi anasını satayım. Yıkadıktan sonra fön çekelim mi? Yok be ya. Çek. Neye çekeceksin oğlum sen? Dalga geçiyor bir de ya. Şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. 20 gün için çektiğim çileye bak arkadaş ya. Bir ay yapıp geleceğiz. Şapkayı getirdin mi? Ne şapkası? Takmayacağım kafana şapkayı. Yo. Böyle mi gezeceksin? He. Niye takayım oğlum artık kestirmişim zaten. Kimden neyi gizleyeceğim? Haklısın. Topuzum nerede oğlum ya? Burada. Topuzumu göremiyorum. Eline sağlık. Bir saçları yıkayalım. Girdim kulak. Burası ne uzun lan böyle? Ama öyle çekersen o gider ama. Elleme yani. Onu çektikçe gelir. Arkadaşlar 3,5 yıllık ne derler ki buna, hatıra mı desem, artık birliktelik mi desem, 3,5 yıllık serüvenin sonu. Nazik davran oğlum, ne yapıyorsun lan? Kafamdayken rengi daha farklı duruyordu lan. Işıktan da değişik ya. O da üzüntülü şimdi senden korktu ya. Karardı mı? Karardı. Neyse arkadaşlar, bu saatten sonra artık beni böyle göreceksiniz. Biz bir saçımızı yıkayalım. Kendime ne zaman alışacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Üç yılın sonu, 3 yıllık birikimim, 3 yıllık beraberliğimiz bu noktada bitmiş bulunmaktadır. Artık bundan sonraki videolarımda bu şekilde olacağım. Bilmiyorum ne kadar alışma süreci olur veya ben ne kadar da alışırım. Ama bundan sonraki videolarımız 3 numara saçımla olacak. Yarın saat 10-11 gibi yola çıkacağım. Kütahya'ya gidiyorum havacı olarak. Bugün alışverişlerimi tamamlayacağım. Belki alışveriş sürecinde video çekerim. Bilmiyorum çünkü kalabalık olacak, yoğun olacak. Karşıyaka'da halletmeye çalışacağım. Öyle yeni bir serüven başlıyor. Artık askerden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öncelikle belirtmek isterim ki şu an sahildeyim. Yanımda bir bisiklet yolu var. Ben şu an Bluetooth mikrofonuyla konuşuyorum. Biraz araba sesi, korna sesi veya görüntü duyabilirsiniz. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Umarım sesim size net bir şekilde geçer ve fazla gürültü duymazsınız. Öncelikle süreç ne zaman başladı size onu söyleyeyim. Ben 10 Aralık'ta askerliğe teslim oldum. Kütahya'daydım. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaptım askerliğimi. Normalde 8 Aralık'ta teslim olmam gerekiyordu ama ben 2 gün yol izni verdikleri için 10 Aralık'ta teslim oldum. Bana arkadaşlarımın söylediği bazı şeyler vardı. Yani belli başlı öğütler verdiler. Askerliğe gidenler, bedelli askerliği yapmış olanlar belli başlı öğütler verdiler. Ama ben onların hiçbiriyle karşılaşmadım. En başta bana ilk gün çok zor olacak dediler. Yani benim için hiç zor değildi. Bilmiyorum. Ben 13 yaşımdan beri çalışan birisiyim ve 13 yaşımdan beri sanayi denilebilecek ortamlarda çalışan birisiyim. Fabrika ortamlarında, erkeklerin bulunduğu yerlerde çalışan birisiyim. Belki o şekilde hissetmememin sebebi odur diye düşünüyorum, bilmiyorum. İkincisi duş. Duşun çok sorun olacağını söylediler ama ben ilk 2 gün dışında, ilk 2 gün soğuktu. Yine suyumuz vardı ama soğuktu. Ben soğuksuz da duş almayı hiç sevmiyorum. İlk iki gün soğuk su olduğu için duş alamadım. Ama geri kalan 24 gün boyunca son gün hariç duşumu aldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım duş konusunda. Güzel anılar yakaladım. Kötü anılar da vardı tabii ki ama birçoğu güzeldi. Güzel arkadaşlıklar edindim. Yani askerlik için söylenilen şöyle bir şey var. Sizi değiştiriyor mu? Bence hiç değiştirmiyor. Beni en azından kendimce değiştirmedi. Belki kısa dönem yaptığım içindir. Belki bilmiyorum yani. Benim için askerlik
oldu ve bittiye geldi ve bana hiçbir şey katmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bu sadece benim kendi fikrim. Güzel dostluklar edindik. Bence askerliğin en güzel tarafı bu oluyor. Güzel dostluklar edinmek oluyor. Yani yeni insanlarla tanışıyorsun. Benim birliğim 140 kişilik bir birlikti. Ve hiç olmadan yani bir gün içinde direkt 140 kişinin içinde buluyorsunuz kendinizi. En güzel yanı dediğim gibi o olabilir. Ondan sonra kötü yanları, yani en kötü yanı gördüğüm israflar olabilir. Çünkü yani deli deşet israf yapılıyor. Öyle böyle değil. Atılan yemekler olsun, peynirler, zeytinler olsun. Mantık tamamen aramıyorsunuz. Gerçekten hiçbir şekilde mantık yok. Yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Herkes diyordu mantık arama, mantık arama. Gerçekten de hiçbir şekilde mantık aramıyorsunuz. İlk gün komik anlar olmuştu. Komik anlar yakalamıştık. Ben ilk gün, daha doğrusu ilk gün demeyeyim, askerliğe teslim olurken ben bavulumun içine powerbank ve eski bir akıllı telefon koymuştum. Ama yakaladılar. Yakalandım yani. Ben belki de bedelli olduğum için telefonu sokabileceğimi zannediyordum ama sokamadım. Olmadı. Telefonu yakalattım ve dışarı çıkarttılar beni. Kargolamamı, powerbank'i ve telefonu kargolamamı söylediler. Sonra kargoladım, geri geldim. Orada 4 yeni arkadaş edindim. İlk girdiğim sırada kimseyle konuşmamıştım, kimseyle muhabbet etmemiştim ama ikinci girdiğim sırada 4 kişiyle arkadaş oldum. Ve bu süreç bu şekilde ilerledi. Başlıca saymak istersek Muhammed var, Burak var, Vahit var ve Mahir var. Muhammed İstanbul'da, muhabbetin işini çok konuşmamak lazım. Cumhurbaşkanlığına çalışıyor. Burak Denizli'de bir otelde ön büroda çalışıyor. Mahir o zamanlar gümrükte çalışıyordu ama şu an Ziraat Bankası'nı kazandı. Buradan da ona hayırlı olsun dileyelim. Vahit de Aselsan'da çalışıyor. Vahit Ankara'da, Mahir Nevşehir'de, Burak Denizli'de ve Muhammed İstanbul'da. Bu şekilde bir arkadaşlık başladı. Muhabbet, sohbet derken biz artık her tarafa böyle göt göte gitmeye başladık tabiri caizse. Birbirimizi kaybetmeyelim, işte içeride de biri olalım diye böyle sürekli böyle göt göte gidiyorduk her tarafa. Nereye gittiysek imza atmaya gittik, işte ne bileyim bavul almaya, eşya almaya gittik. Her zaman birbirimizin yanındaydık. Yani hep böyle sıra kaynamasın diye yan yana gidiyorduk. Ki bu yaptığımız şey sonuca erdi. Çünkü biz ilk teslim olanlardanız. Yani 3. kurs bölümüne ilk teslim olanlardanız ve 1. koğuşun ilk yataklarına sahip olan 5 kişiyiz. Böyle bir güzel, böyle bir heyecanla başladı benim için askerlik. Buradan da onlara selam olsun. Selam verelim. Yani izlerlerse eğer kendilerini görsünler. Zaten buraya fotoğrafını eklerim. Herkese isimlerini yazarım. Ondan sonra işte ilk gün 1. koğuş olduğumuz için bizi iş mangasına yazdılar. İş mangası diye bir tabir var. Bir şey var. Askerler yemekhaneye sağa sola gidiyor. Temizliğe falan gidiyor. Biz ilk gün yemekhanedeydik. İlk şokumuzu orada gördük. Öyle söyleyebilirim. İlk şokumuzu orada gördük. Kahvaltıyı verdik. Gelen arkadaşlarımıza kahvaltıyı verdik ve geri kalan her şey çöpe atılıyor arkadaşlar. Ben ilk gün belki de 7 kiloya yakın peyniri, 4-5 kiloya yakın zeytini çöpe atmak zorunda kaldım. Bu bizim için yaşadığımız en büyük şoktu. Yapılan israf haddi hesabı yok ya. Yani bilmiyorum. Doğru değil, bana doğru gelmiyor. Çünkü gerçekten verdiğiniz öğle yemekleri, verdiğiniz akşam yemekleri tamamen çöpe atılıyor arkadaşlar. Tamamen. Hiçbir şekilde sorgu sual yok. Size at deniliyor ve atıyorsunuz. Bu kadar. Neyse, kötü konuları konuşmayalım. Ama bu bence gerçekten çok büyük bir israf. Ve bunun bence önüne geçilmeli. Ben kendi Tugay'ım için bahsedeyim. Bizim Tugay'ımız 2500-3000 kişilik bir Tugay'dı. Yani ben sadece 140 kişiye yemek dağıttığımı varsayarsam 140 kişiye dağıttığım yemekten 7 kiloyu ben 7 kilo peyniri 3-4 kilo zeytin çöpe atıyorsam Tugay'ın halini siz düşünün. Giden israfa siz düşünün artık, siz karar verin. Her neyse ikinci gün oldu. İlk gün ve ikinci gün, birinci ve ikinci gün yani 10. ve 11. gün olmak üzere iki gün boyunca asker teslimi oldu. Çünkü 400 kilometreye kadar gidenlere 2 gün izin vermişler. 400 kilometre sonrasına 3 gün izin vermişler veya 1 veya 2 gün vermişler. İşte pazar günü de teslim olanlar oldu. Ben cumartesi teslim oldum. Pazar günü teslim oldum. Pazar günü teslim olanlar vardı. Pazartesi günü o yaptığımız heyecanın, dip dibe gitmenin, aynı koğuşa geçmenin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü pazartesi günü bizim yataklarımızı soyadlarımızın baş harfine göre değiştirdiler. Sadece sağlıkçılar bir yerde kalıyordu. Bir de çavuşlar bir yerde kalıyordu. İkinci günün sonunda yeni arkadaşlıklar edindik. Başlıca bunları da saymak istersek 1. sırada Bektaş vardı, Yusuf vardı, Fatih vardı, Abdullah vardı, Roni Turan vardı,
Sezgin vardı ve benim tertibim Yunus vardı ve onun yanında da İbrahim arkadaşımız vardı. 9 kişilik koğuşlarda kaldık. Aslında buna da şaşırdığım bir konu diyebiliriz çünkü askere giden arkadaşlarımın bana söylediği 30-40 kişilik, 50-60 kişilik koğuşlarda kalındığıydı ki Manisa'da arkadaşım var 65 kişilik koğuşlarda kalındığını söylemişti ama biz 9 kişilik koğuşlarda kaldık. En fazla koğuş 9 kişilikti yani 5 kişi kalan da vardı, 6 kişi kalan da vardı ama en fazla 9 kişi kalıyordu herkes. Ben 8. ranzada üstte yatıyordum. Benim tertibim Yunus'tu. Benim buddy'm Yunus'tu, tertibim değil tabii ki herkes tertibim. Benim buddy'm Yunus'tu. Güzel arkadaşlıklar edindik, güzel dostluklar edindik. Başka ne konuşabilirim? BMC'de çalışıyordum biliyorsunuz. Ben askere gitmeden önce BMC'de çalışıyordum ve askere gitmeden önce ben BMC'den istifa ettim ve tazminatımı aldım. Bundan sonraki hayatımda yani ben bu videoyu şu an Şubat'ın ortalarında çekiyorum. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar izlediğiniz videolar hep geçen yaz nişanlımla beraber çektiğim videolardı. Yani 7-8 ay önceki videolardı. Tahminen bu videoyu 1,5-2 ay içinde izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü artık fazla bir videom kalmadı. Bundan sonraki gelecek videolar Sırbistan videosu dışında, 2019'da çektiğim Sırbistan videoları dışında hep yeni videolar olacak. Size bunun garantisini verebilirim. BMC'yi bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü kendi hayatıma yoğunlaşmak istiyorum. Eğer yapabilirsem YouTube'a yoğunlaşmak istiyorum. Yani kendi hayatıma, kendime yönelik işler yapmak istiyorum. eBay veya Amazon'da. eBay'de açtım, Amazon'da da açmayı düşünüyorum. Sanal ofis, sanal market sayfası açmak istiyorum. Yani oralardan satış yapmak istiyorum. Şu an eBay için çalışmalara başladım. Yani bundan sonra yeni bir sayfa bizi bekliyor. Askerlikte şaşırdığım bir konu daha vardı. Biz askerde mangal yaktık. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Biz askerde mangal yaktık. Onun da fotoğrafı var. Eğer çavuşlardan alabilirsem, çünkü fotoğraflarıyla çavuşlarda hala alamadım. Çavuşlardan alabilirsem bunun da fotoğrafı var. Yani askerde mangal yakacağım hiç aklıma gelmezdi ve ben o gün iş mangasındaydım. 2 saat boyunca neredeyse mangalla uğraştık. O gün bayağı bir yorulmuştum. Hatta yanaklarım falan yanıyordu artık mangalda durmaktan. Öyle işte. Yani güzel videolar gelecek. Artık tamamen YouTube'a yoğunlaştım. Fabrika hayatım olmayacak. Başka ne söyleyebilirim? Yani belli başlı konular bunlar. Artık yeni bir hayat beni bekliyor. Askerlik de hayatımdan çıktı diye oldu ve bittiye geldi. Askerliğimi de yaptım ve artık buradayım. Yeni bir hayat beni bekliyor. Güzel olacağını düşünüyorum. Güzel olacağını inanıyorum. Umarım birlikte bu serüveni beraber yaşarız. Benim söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.